NASA'nın Challenger uzay mekiği felaketi, trajediyi hatırlamak. 28 Ocak 1986'da NASA, Florida'dan Challenger uzay mekiğini, gemide 7 astronotluk bir ekiple fırlattı. Görevin Dünya'nın yörüngesinde 10 gün sürmesi gerekiyordu, ancak trajik bir şekilde havalandıktan sadece 73 saniye sonra sona erdi. Feci arıza, sağ katı roket güçlendiricisindeki bir conta arızalandığında, bağlantıda bir kırılmaya ve sıcak gazın salınmasına neden olduğunda meydana geldi. Harici yakıt deposunun yapısal olarak bozulmasına ve nihayetinde Challenger'ın patlamasına yol açtı. Uzaya seyahat eden ilk özel vatandaş olarak seçilen bir öğretmen de dahil olmak üzere 7 mürettebatın tamamı hayatını kaybetti. Bu olay, uzay keşif camiasına ve dünyaya yıkıcı bir darbe oldu. Challenger felaketi, uzay yolculuğundaki tehlikeleri ve riskleri gün ışığına çıkardı ve NASA'yı güvenlik protokollerini daha yakından incelemeye sevk etti. Rusya'nın Granat uydusunun fırlatma başarısızlığı, ne yanlış gitti? 31 Mart 1999'da Rusya, Granat araştırma uydusunu bir proton roketiyle yörüngeye fırlatmaya çalıştı. Ne yazık ki fırlatma başarısız oldu ve roket kalkıştan kısa bir süre sonra parçalandı. Başarısızlığın nedeninin ya bir üretim hatası ya da roketin yanlış montajı olduğuna inanılıyordu. Roketin imha edilmesi, Granat uydusunun yörüngeye ulaşamadığı ve kaybolduğu anlamına geliyordu. LU, evrenin astronomik gözlemlerini ve X ışını çalışmalarını yürütmek için tasarlanmıştı ve kaybı bilim camiası için önemli bir aksilikti. Fırlatmanın başarısızlığı, aksiliğin nedeni hakkında kapsamlı bir soruşturma başlattı. Bulgular, proton roketlerinin üretim ve montaj sürecinde iyileştirmelere yol açarak gelecekteki fırlatmaların daha başarılı olmasını sağladı. Bu trajik olay, uzay araştırmalarının içerdiği karmaşıklıkları ve riskleri hatırlatıyor. Gerilemelere rağmen, bilimsel topluluk, evreni keşfetmek için gereken teknolojileri anlayışımızın sınırlarını zorlamaya devam ediyor. NASA'nın Glory uydusunun fırlatma başarısızlığı, ne oldu? 15 Nisan 2010'da NASA, bir Taurus roketi kullanarak Glory uydusunu yörüngeye fırlatmaya çalıştı. Ancak, kalkıştan kısa bir süre sonra roket başarısız oldu ve düştü. Başarısızlığın nedeninin ya roketteki yapısal bir kusur ya da arızalı roket motorları olduğuna inanılıyordu. Roketin başarısızlığı, Glory uydusunun kaybına neden oldu. LU, Dünya'nın atmosferini ve güneş radyasyonunun gezegenimiz üzerindeki etkisini incelemek için tasarlandı. Kaybı, NASA'nın bilimsel araştırması için önemli bir başarısızlıktı. Başarısız fırlatmanın ardından kayıp uyduyu bulmak için yapılan yoğun çabalara rağmen, NASA onun nerede olduğunu belirleyemedi. Glory görevi nihayetinde bir başarısızlık olarak kabul edildi. Bu olay, uzay keşfinin doğasında var olan riskleri ve görevlerin başarısını sağlamak için kapsamlı test ve kalite kontrol önlemlerinin önemini vurgulamaktadır. NASA, evrenimizi ve gezegenimizi daha iyi anlamak için bu aksiliklerden ders almaya ve teknolojilerini geliştirmeye devam ediyor. Chandrayaan-1 fırlatmasında ters giden ne oldu? 2 Temmuz 2013'te Hindistan Uzay Araştırma Örgütü bir PSLV, C-11 roketi kullanarak Chandrayaan-1 uzay aracını yörüngeye fırlatmaya çalıştı. Ancak, roket kalkıştan kısa bir süre sonra kontrolden çıktığı ve uzay aracını amaçlanan yörüngesine yerleştiremediği için fırlatma başarısız oldu. Başarısızlığın nedeninin başlangıçta roketin hizalamasındaki teknik bir aksaklık veya arızalı motorlar olduğuna inanılıyordu. Roketin uzay aracını başarıyla fırlatamaması, Chandrayaan-1 görevinin kaybedilmesine neden oldu. Uzay aracı, diğer şeylerin yanı sıra Ay'ın yüzeyini keşfetmek ve mineral bileşimini incelemek için tasarlandı. Hindistan kayıp uzay aracını bulmak için çaba sarf etti, ancak nihayetinde bunu yapamadı. Gerilemeye rağmen, ajans uzay yeteneklerini geliştirmeye devam etti ve 2019'da başarılı Chandrayaan-2 görevini başlattı. Chandrayaan-1'in fırlatılmasındaki başarısızlık, uzay keşfindeki zorlukların ve risklerin altını çiziyor. Dikkatli bir planlama ve hazırlıkla bile, görevin başarısız olmasına yol açan öngörülemeyen teknik zorluklar ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, bilimsel keşif ve araştırma arayışı, dünya çapındaki uzay ajansları için çok önemli bir hedef olmaya devam ediyor ve bunun gibi başarısızlıklar, gelecekteki uzay görevleri için önemli dersler olarak hizmet ediyor. 1 Eylül 2016'da özel uzay şirketi SpaceX, Amos-6 iletişim uydusunu Cape Canaveral fırlatma rampasından fırlatmaya hazırlanıyordu. Roketi fırlatmak için hazırlıklar yapılırken, roketin yakınında bir gaz sızıntısı meydana geldi ve roketin kalkıştan önce patlamasına neden oldu. Patlama, roketi ve Amos-6 uydusunu tamamen yok eden devasa bir ateş topu yarattı. Neyse ki, hiçbir insan zayiatı bildirilmedi.
Amos 6 uydusunun kaybı, uydunun sahibi olan ve fırlatma için SpaceX ile sözleşme imzalamış olan İsrail şirketi Spacecom için büyük bir başarısızlıktı. Uydu, Afrika, Orta Doğu ve Avrupa'ya iletişim hizmetleri sağlamayı amaçlıyordu. SpaceX, daha sonra ikinci aşama helyum sistemindeki bir arızadan kaynaklandığı belirlenen patlamanın nedeni hakkında soruşturma başlattı. Amos 6 patlaması, şirketi planlanan birkaç fırlatmayı ertelemeye ve güvenlik prosedürlerini kapsamlı bir şekilde gözden geçirmeye zorladığından, SpaceX için de önemli bir başarısızlıktı. Ancak şirket, olaydan kısa bir süre sonra kendini toparlayabildi ve fırlatma operasyonlarına devam edebildi. Genel olarak, Amos 6 patlaması, uzay araştırmalarının doğasında var olan riskleri ve kazaları önlemede güvenlik protokollerinin önemini gösteren trajik bir olaydı. Sizce uzay yolculuğu güvenli mi? Benzer videolar için beğenip kanala abone olmayı unutmayın.